Hissedemeyen bir zeka, her şeyi hisseden ama artık algılayamayan bir insanı kurtarabilir mi? 2002 yılında yasın en derin karanlığında olan bir anne, kaybettiği kızının yapay zeka tarafından yeniden simüle edilen sesiyle saatlerce konuştu, ağladı, güldü ve en sonunda da o dijital yankıyla vedalaştı. Yanı başında milyarlarca canlı insan, dokunabileceği binlerce gerçekten varken o anne bir algoritmanın soğuk ama tanıdık tınısına sarılmayı seçti. Çünkü insan bağı kesemiyor. Ölüm bile o bağı koparmaya yetmiyor. Belki de insan olmak, imkansız bir çelişkinin tam ortasında durmaktır. Bizler bir bebeğin ilk gülüşünde dünyaları serecek kadar şefkatli ama aynı parmaklarla bir şehrin üzerine atom bombası bırakacak kadar yıkıcıyız. En güzel aşk şiirlerini yazan o kalemler, aynı zamanda toplama kamplarının mimarisini çizebilecek kadar da yetenekliler. Biz hayallerinden cennet kuran ama o cennetin kapısına kendi elleriyle cehennemi diken o garip, tuhaf türüz. Bir yanımız yıldızların müziğini duyacak kadar yüce, diğer yanımız bir algoritmanın soğuk sesine muhtaç kalacak kadar kimsesiz. Kendi yarattığımız teknolojinin içinde hem tanrıyız hem de en çaresiz kurban. Peki öyleyse insan özünde nedir? Bu soruya binlerce yıldır cevap arıyoruz. Oysa cevap 40 bin yıl önce bir mağaranın zifiri karanlığında bir elin duvara yaslandığı o anda gizliydi. O insan avucuna doldurduğu boyayı duvara üflerken karnını doyurmuyordu. Hayatta kalmaya çalışmıyordu. O sadece evrene devasa bir çığlık atıyordu. Ben buradayım. Mağara duvarına kendinden bir parça çizen o el aslında ölümsüzlüğe duyduğu açlığı haykırıyordu. O el beni gör diyordu. Ama insan sadece iz bırakmakla yetinmedi. O izi bir metafora, bir kavrama, bir anlatıya dönüştürdü. Doğayı sadece avlanacak bir yer değil, sembollerle dolu bir tapınak gibi görmeye başladık. Gökyüzündeki yıldızlara isimler verdik. Korkularımızı canavarlara, umutlarımızı tanrılara benzettik. Zihnimiz çıplak gerçekliği, o büyülü perdenin arkasından görmeye başladığı an, insanlık tarihinin o ilk büyük trajedisi, o kadim mit de doğmuş oldu. Habil ve Kabil. Bu sadece bir kardeş kavgası değil, insanın görülme ve kabul edilme arzusunun ilk büyük metaforudur. Düşünün, iki kardeş, iki farklı sunu. Biri toprağın bereketini, diğeri sürüsünün canını ortaya koyuyor. Ama burada asıl mesele kurbanın niteliği değil, Tanrı'nın bakışıdır. Habil'in sunusu kabul edildiğinde, yani o görünür kılındığında Kabil'in dünyası karardı. Çünkü başkasının ışığı senin karanlığını görünür kıldığında içinde o yakıcı, o ilkel haset doğar. Kabil, Habil'i öldürürken aslında o görülme tekelini ele geçirmeye çalışıyordu. İnsan, o mağara duvarındaki masum el izinden kardeşin kanını dökecek kadar vahşi bir görülme hırsına işte bu kavramlar ve hiyerarşiler dünyasında yürüyerek ilerledi. Peki şimdi, yapay zeka ile yarattığımız o dijital dünyada her beğeni, her etkileşim aslında Kabil'in o bitmek bilmeyen kabul edilme arzusunun modern bir yankısı değil midir? Kendi biricik hikayemizi, o kutsal el izimizi bir algoritmanın onayına sunarken aslında hangimiz Habil, hangimiz Kabil'iz? Aslında sorulması gereken soru şu belki de. Bu devasa teknolojik sıçramanın sonunda neden hiç olmadığımız kadar birbirimizden uzaklaştık? Neden artık sevemiyor, o mağara adımı gibi saf bir tutkuyla heyecanlanamıyor ve yavaş yavaş hayal kurma yetimizi yitiriyoruz? Biz doğayı alt etmek için aletler yaptık. Korkularımızı dindirmek için tanrılar yarattık. Ve nihayetinde bugün kendi suretimizde bir zeka var ettik. Peki ama sonuç bu ruhsal çölleşme mi olmalıydı? Biz bu noktaya nasıl geldik? Aslında teknolojiyle imtihanımız ilk başta bir teslimiyet değil, muazzam bir ortaklık olarak başlamıştı. Binlerce yıl boyunca makineleri, hayallerimizin sınırlarını daha öteye taşımak için birer kaldıraç gibi kullandık. O zamanlar teknoloji, ruhun bir uzantısıydı. Zihnimizdeki o uçsuz bucaksız evreni anlamlandırmanın bir yoluydu. Ömer Hayyam, yıldızların o gizemli raksını ölçerken matematiği bir pusula gibi kullanıyor, Mevlana ise semanın o dairesel deviniminde evrenin ritmini insanın kalbiyle birleştiriyordu. Onlar için matematik de, sema da sadece teknik birer araç değil, evrenin o gizli aşkına ulaşmak için yakılan bir meşaleydi. O zamanlar teknoloji ruhu köreltmiyor. Aksine insanı o büyük birim parçası kılıyordu. Yani hayal gücü ve teknik tarihin en büyük dansını gerçekleştiriyordu. Ve bu dansın en görkemli sahnesi
İnsanlık tarihinin belki de en büyük rüya makinesi olan sinemanın doğuşuyla daha üst bir seviyeye çıkmadı mı? Sinema, o mağara duvarındaki bizonun 40 bin yıl sonra ilk kez ayağa kalkıp yürümesini sağlamadı mı? İnsan kendi hikayesini anlatmak için sadece boyaya ve sese değil, ışığa, kimyaya ve mekaniğe de hükmetmeye başladı. Bu insanın teknolojiyle kurduğu o en saf, o en büyüleyici aşktı. Sinemanın ilk günlerini düşünün. George Méliès o meşhur roketi ayın gözünü fırlattığında elinde sadece kartonlar, boyalar ve duman çıkaran basit makineler vardı. Ama o makineler Méliès'in zihnindeki o imkansız rüyayı tüm dünyayı izletmesini sağlayan sihirli bir asaya dönüştü. O dönemlerde hayal kurmayı makineye devretmedik. Makineleri hayallerimizin hizmetkarı kıldık. Teknoloji bizi ileriye taşıyan, ruhumuzun o en gizli odalarını görünür kılan o parlak ışıktı. Biz hayal kurdukça makineler gelişiyor, makineler geliştikçe insanlık kendi tanrısal yaratıcılığının tadına bakıyordu. Ama bu tadın o tekinsiz, o kadim bir saplantıyı da beslediğini görmedik. Ya da görmeyi mi istemedik? İnsan o mağara sessizliğinden bu yana kendi noksanlığını bir tanrı kibriyle kapatmanın peşindeydi aslında. Bu arzu bugün şahit olduğumuz gibi aslında Silikon Vadisi'nde doğmadı. Kökleri antik mitolojilerde, destanlarda ve o en eski, en karanlık kayıp anlatılarda hep vardı. İnsan hep o yasak meyvenin, kendi benzerini yaratma gücünün peşindeydi. Bu hayal, Orta Çağ'ın o karanlık ve tekinsiz labirentlerinde, Prag sokaklarındaki golem efsanesiyle ilk somut dışa vurumunu buldu. Kilden bir bedene, hakikat yazarak can verme çabası, aslında insanın Tanrı'dan yaratma yetkisini çalma girişimi değil miydi? Mary Shelley'nin Frankenstein'ı ise bu tanrısal kibrin en ağır faturasıydı. Kitabın alt başlığı zaten boşuna modern Prometheus değil mi? Frankenstein'ın trajedisi sadece bir canavar yaratması değildi. O canavarın yaratıcısı, yani onun tanrısı olmaya cüret etmesi ama o yaratımın getirdiği ontolojik sorumluluğu taşıyamamasıydı. Tıpkı ateşi çalan Prometheus gibi biz de bugün o dijital ateşi, yani yapay zekayı elimizde tutuyoruz. Ama asıl soru şu, bu ışık yolumuzu mu açacak yoksa bizi kendi icat ettiğimiz bir karanlığa mı mahkum edecek? Bugün gerçekten başka bir ışıktayız. Bugün yapay zeka ile nereye gideceğimizi bilemiyoruz. O halde bizi biz yapan her şey bittiğinde, yapay zeka bizim yerimize şiir yazdığında, bizim yerimize aşık olduğunda, bizim yerimize rüya gördüğünde geriye bizden ne kalacak? Asıl korktuğumuz şey işimizi kaybetmek ya da bir algoritmanın bizden daha zeki olması değil. Asıl korktuğumuz sevilmeyi duyduğumuz o ilkel ihtiyacın, o biricik noksanlığımızın bir veri yığınına kurban edilmesi. Yapay zeka her şeyi kusursuz yapabilir ama asla canı yanamaz. Asla depresyona giremez. Asla yağmurun ardından gelen o toprak kokusunu ciğerlerine çekemez. Bir vedanın ardından gelen o boğaz düğümlenmesini, birine ilk kez dokunurken duyulan o titremeyi ya da birini kaybetme korkusunun verdiği o uykusuz geceleri taklit edebilir mi? Belki evet ama yaşayamaz. Bizler kusurlarımızla insanız ve belki de bizi bu dijital işgalden kurtaracak tek şey bir makinenin asla sahip olamayacağı o muazzam yeteneğimizdir. Bir başkasının acısına ve aşkına sanki kendi kaderimizmiş gibi ortak olmak. Bugün tam da bu duyguları düşünürken aklıma 2011 yapımı Perfect Sense filmi geldi. Çünkü bu film tıpkı bugün içinde bulunduğumuz duruma bir cevap arar gibi aynı sorunun cevabını arıyor. Duyularını tek tek kaybeden bir toplumun son sığınağı ne olabilir? Belki de bu sorunun en çıplak ve en yaralayıcı cevabı Perfect Sense filminin o sarsıcı finalinde gizli. Filmde insanlık nereden geldiği belli olmayan bir salgın sonucunda duyularını birer birer kaybetmeye başlar. Ancak senaryo o kadar güzel işlenmiş ki insanlar duyularını kaybetmeden önce o duyunun temsil ettiği duygusal kriz anlarını da ele alır. İlk önce koku duyusu gider. İnsanlar koku duyularını yitirmeden hemen önce dayanılmaz bir keder ve ağlama krizine girer. Sanki ruh tüm anıların kokusunu son bir kez uğurluyor gibidir. Sonra tat gider. Ama tat alma duyusu gitmeden hemen önce bu sefer insanlar kontrolsüz bir açlık ve oburluk krizine girer. Önlerine ne gelirse çiğ et, çiçekler, yağlar, hatta ruj hepsini kontrolsüzce yemeye başlarlar.
Bu, hayatta kalma güdüsünün son çırpınışı gibi durmaktadır. Ardından işitme kaybı gelir. Tabii ki senarist bu kayıp öncesinde de şu refleksi yazmıştır. İnsanlar işitme kaybı yaşamadan hemen önce korkunç bir öfke patlaması yaşar. Birbirlerine saldırır, bağırır, en içteki nefretlerini kusar. Sesin gidişi bir sessiz barıştan ziyade bir çığlıkla işlenir ve en sarsıcı olanı ise görme duyusu gitmeden hemen önceki haldir. Bir anda dünyaya muazzam bir mutluluk ve şükran duygusu hakim olur. İnsanlar birbirlerini affeder, gülümser ve son bir kez birbirlerinin yüzüne bakıp ışığı uğurlarlar. Peki buraya kadar tüm bu yitip giden duyuların ardından kaybolmayan tek duyu olarak ne kaldı? Dokunmak. Evet, filmde kaybedilmeyen tek şey dokunma duyusu olur. Çünkü dokunmak insanın bu dünyadaki en eski, en dürüst dilidir. Kelimeler yalan söyleyebilir, gözler aldatabilir, sesler simüle edilebilir. Ama tenin tene değdiği o an, simülasyonun bittiği o an değil midir? Dokunmak bir başkasının varlığını kendi hücrelerinde onaylamaktır. Bizler dünyaya birinin dokunuşuyla merhaba deriz ve yine birinin elini tutarak veda etmek isteriz. Algoritmalar bize her şeyi gösterebilir, her şeyi duyurabilir. Ama birinin elini tuttuğunuzda hissettiğiniz o nabız atışını, o hayati sıcaklığı asla size veremez. Dokunma, noksan olanın bir başka noksanla birleşip tam hissettiği o yegane limandır. İşte bu yüzden dünya sessizliğe ve karanlığa gömüldüğünde algoritmaların asla hesaplayamayacağı o tek gerçek kalır geriye. Dokunma duyusu. Çünkü dokunmak, ruhun bedenden dışarı sızıp bir başka ruha seni görüyorum deme halidir. Bizler bir başkasının tenindeki o sıcaklıkta aslında kendi ruhumuzun evini buluruz. Dokunma arzusu aşkı en iyi anlatan duyu değil midir? Çünkü aşk iki bedenin o sarsıcı temasla birbirinin içinde eridiği, zamanın ve mekanın durduğu o tek saniyedir. Yapay zeka dünyayı en ince ayrıntısına kadar taklit edebilir. Ama bir başkasının tenindeki o canlı, o terli ve o titrek hayat belirtisini, o kalp atışının senin göğsünde yankılanmasını asla size hissettiremez. Belki de bizim en büyük mucizemiz bir başka bedenin sıcaklığında kaybolarak aslında hayatı yeniden tutulma cüretimizdir. Videonun başındaki o anneyi tekrar hatırlayın. O anne aslında o sese değil, kendi içindeki o insan kalıntısına tutundu. Dünya daha da dijitalleşirken, makineler bizim yerimizi rüya görmeye başlarken unutmamamız gereken tek bir şey var. Algoritmalar her şeyi bilebilir ama sadece biz hissedebiliriz. Ve her şey bittiğinde, o sahte tanrılar sustuğunda ve ışıklar tamamen söndüğünde, geriye sadece birbirimize olan o derin, o sessiz, o çok insani muhtaçlığımız kalacak. Yani 40 bin yıl önce o zifiri karanlık mağara duvarına elini basan o insan aslında bugün bize hala aynı şeyi fısıldıyor. Buradayım ve seni hissediyorum. Belki de kurtuluşumuz kendi yarattığımız bu kusursuz zekada değil, o mağara adamının en ilkel, en kusurlu ama en gerçek dokunuşunda saklıdır.